Merhaba, Hakan Akademi'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda Google e-tablolarda bulunan veri türlerini inceleyecek ve veri türlerinin görünümlerinin nasıl düzenlenebileceğine bakacağız. Eğer kanalımdaki videoları faydalı buluyorsanız lütfen videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Google e-tabloların da aralarında bulunduğu hesap tablosu uygulamaların en önemli özelliği girdiğimiz bilgileri dinamik bir biçimde işleyebilmeleri ve çeşitli hesaplamalarda kullanabilmeleridir. Bu özelliklerin verilmeye çalışabilmesi için ise değerlerin yazı mı, sayı mı yoksa tarih mi olduğuna dair bilgilerin de depolanması gerekir. Normalde hesap tablosu uygulamaları girdiğimiz değerleri belirli şablonlara göre inceleyerek türünü belirlemeye çalışır. Ancak pek çok durumda veri türünü elle düzenlememiz de mümkündür. Mesela ben burada hücreme 14, 09, 20 şeklinde girdiğimde e-tablolar bunun bir tarih olduğunu algılayıp ona göre çeşitli düzenlemeleri yapabilmekte. Bunun gibi farklı türler de var. Genel olarak düşünecek olursak metin, sayı ve tarih şeklinde 3'e ayırabiliriz ama dallanarak daha fazla veri türüne ulaşmamız da mümkün. Google e-tablolarda seçili bir hücre ya da hücre aralığının türünü değiştirmek için yapmamız gereken biçim menüsüne gelip oradan sayı başlığı altındaki şablonlardan birini seçmek olacak. Burada ben boş bir hücreyi seçtiğim için otomatik algılama kısmında duruyor. İçine veri girdiğimde uygun bir türü kendi belirlemeye çalışacak. Ama veriyi girdikten sonra ya da veriyi girmeden önce ben buradan uygun bir tür seçip değişiklikler yapabiliyorum. Bana düz metin, sayı türleri, finansal bilgiler, tarih saat gibi seçenekler sunulmuş. Bunların yeterli kalmadığı durumlarda da diğer biçimler menüsü altından tarih, saat ve özel sayı türleri için kendi biçimlerimi belirleyebiliyorum. Aynı menüye araç çubuğumuzdaki 1, 2, 3 simgesinden de ulaşabiliyoruz. Yine aynı seçenekler burada bize sunulmuş biçimde bekliyor. Ben burada bir tablo üzerinden size veri türlerinin değişkenliklerini göstermek istedim. Yaptığım şu: metin, tam sayı, ondalıklı sayı gibi çeşitli biçimlerde hazır verileri buraya yerleştirdim. Düzenlerken genel görünümleri ve düz metin olsalar da nasıl gözükeceklerini göstermek için bir kısmını eşitledim. Bakın burada renk olarak baktığımızda 3. satırda kırmızı olan kısımla burada gözüken kısım aynı. Yani bu değer düz metin olsaydı nasıl gözükecekti görebiliyorum. Ona göre işlemimi yaparken daha yardımcı olur diye düşündüm. İlk türümüz olan metinle başlayalım. Metin türünde elle yazılmış düz yazıları kastediyoruz. Normalde biz girdiğimizde metinleri aynen neyse öyle karşılıyor. Biçimlendirme olarak da belirgin farkı şu: biz hizalamada bir değişiklik yapmadıysak e-tablolar otomatik olarak metinleri sola dayalı olarak gösteriyor. Bakın burada bütün değerlerim sola yaslanmış. Genel kısmında da düz metin kısmında da sola yaslı metinlerle karşılaşıyorum. Tam sayı kısmına geldiğimizde de işler biraz değişiyor. Burada baktığımızda bütün değerlerim sağa yaslanmış ve genelde sağa yaslanmış halde devam ederken düz metine çevirdiğimde sola yaslanmış hale geçiyor. Buradaki mantık şu: e-tablolar artık 76 değerini bir sayı olarak değil, alelade bir yazı olarak görüyor. Bu bizim hesaplama yapmamıza bir engel teşkil etmiyor ama yine de doğru bir şekilde depolanmadığını bir işaretini bize sunmuş. Ondalıklı sayılara geldiğimizde de ben burada 3 basamaklıya ulaşmak istiyorum. Hemen değişikliğimi yapayım. Bakın bütün hücrelerimi seçtim. Türünü değiştireceğim. 1, 2, 3 menümüze tıkladım. Burada sayı diye bir tür var. İstersen bunu seçerek buradaki şablona uygun hale getirebilirim. Benim ondalıklı sayılarımın tamamı 0 ile 1 arasında sayılar. Buradan baktığımda tam sayıdan sonra 2 basamaklı bir kısım belirtmiş. Tıklarsam bakın ondalıklı kısmı gerektiğinde yuvarlama yaparak 2 haneli hale getirdi. Tabii benim istediğim 3 basamaklıydı. Şablon uymadı. Ne yapabilirim? Bu örnekte 2 seçeneğim var. Birincisi, araç çubuğumda bulunan ondalıklı basamak arttırmak ve azaltma ile ilgili seçenekler. Şuraya tıklarsam azalacak. Benim istediğim arttırmaktı. 2 defa tıkladığımda 3 basamaklı görünüme ulaştım. Yan tarafa baktığımızda ise 3 basamaklı görünümün aynen korunduğunu görüyoruz. Ama tam metine baktığımızda değerin asıl halinin korunduğunu görüyoruz. Bakın burada tıklayayım. Hücrenin kendisinde de aslında fx kısmına bakarsak bütün değerlerin saklandığını görüyoruz. Ben değerlerin görünümünü değiştirsem bile aslında özgün değer, gerçek değer saklanıyor.
Çünkü burada bakın bir veri kaybı var aslında. Yuvarlama yapılmış, sayı azaltılmış. Burada kanlı canlı ne kadar basamağı varsa hepsini görebiliyorum. Peki ben bu değişikliği ondalıklı basamak arttırma, azaltma değil de biçim menüm altında yapmak isteseydim. Gelecektim menüme. Diğer biçimler altından özel sayı biçimi demem gerekecekti. Burada bana çeşitli şablonlar sunuyor. Bakın aşağıya indiğimizde gittikçe karmaşıklaşan farklı şeyler var. Buradaki sol kısım şablonu, sağ kısım ise şablonun uygulamaya yansıyan halini gösteriyor. Mesela ben buraya şablon olarak 0.00 yazdığımda bir sayıyı tam sayı kısmını olduğu gibi yazıp ondalıklı kısmını 2 ile sınırlandıracağı anlamına geliyor. Benzer şekilde ben de burada 0.00 yazdığımda 2 haneli, bir sıfır daha koyduğumda ondalıklı olarak 3 haneli yazılabilir şeyler elde edebiliyorum. Burada ufak bir püf nokta var. Solda yazacağımız şablonlar Amerikan sistemini kabul ediyor. Biz Türkiye'de binin katlarını ayırırken noktayı, ondalıklı basamağı belirtirken de virgülü kullanıyoruz. Amerika'da ise tam tersine binlikleri virgülle, ondalıklı basamağı noktayla ayırıyorlar. O yüzden biz şablonumuzu yazarken Amerikan gibi düşünmek zorunda kalıyoruz. Buradaki tek sıkıntımız o. Yani ben burada sıfırdan sonra virgül değil nokta koyduğumda şablonumu doğru şekilde tanımlamış oluyorum. Örneğe baktığımda da Türkiye uygulamasının nasıl olacağını görüyorum. Bir sorun yok. Uygula dediğimde düzeltmemi yapıyorum. Şöyle seçeyim tekrardan. Geldiğimde de elle belirttiğim kısım artık buraya bir şablon olarak eklendi ki tekrar ben bunu kullanabileyim. Seçtim, bütün hepsini uyguladım. Bir sorun yok. Tarih biçimiyle devam edelim. Bakın buradaki verilerin hepsi tarih olarak belirtilmiş ama tarih çok esnek bir şey. Biz her zaman gün, ay, yıl şeklinde belirtmiyoruz. Bazen yazıyla yazıyoruz. Bazen harflerin arasına slash koyuyoruz. Bazen başka şeyler koyuyoruz. Biçimini değiştirmemiz gerekebiliyor. Mesela ben buradan yine tarih sütunumu seçtim. Geldim biçim menümden. Bakıyorum tarihle ilgili bana neler sunmuş. Benim kullandığım biçimin birebir aynısı. Saat gibi seçenekler var. Benim burada saatim olmadığı için onları kullanmayacağım. Yine geldim diğer biçimler kısmına bir ziyaret edeyim. Burada diğer para birimleri, diğer tarih ve saat biçimleri diye bir seçenek var. Tıkladığımda tarih ve saat için özelleştirilmiş olan bir menü geliyor. Bakın burada aşağıda yine benzer şekilde seçeneklerim var. Bu sefer daha alışılageldik seçenekler. Mesela ben tarihimi günü sayı olarak, ayın ismini yazılı, yılı da sayı olarak gösterme yoluna gidebilirim. Ya da o günün haftanın hangi gününe denk geldiğini yazı olarak eklenmesini sağlayabilirim. Normalde ben bu tarihleri yazarken hangi güne denk geldiği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Ama bu sayede kolaylıkla o düzenlemeyi yapabiliyorum. Burada artı bir özelliği daha var. Şablonu seçtikten sonra yukarıda değişiklik yapmaya devam edebiliyorum. Mesela günü seçtim burada. Günün başında sıfır olmadan sıfır olarak ya da sadece gün adı olarak yazma seçeneği bana sunmuş. Mesela 05 şekline istersem dönüştürebiliyorum. Ayın ismini yazılı olarak seçmiştim. Kısaltmasını tercih etmek istiyorum. Geldim buradan onu da seçtim. Yılı ister yazabilirim, ister yazmayabilirim. 2 basamaklı olma şansı var. Ben burada birden fazla yıl olduğu için koruyacağım. Aynı şekilde kalsın. Günü de yine kısaltması şeklinde belirtme şansım var. Uygula dediğimde bütün günlerimi bu hale getiriyor ve ben tek tek işte bu hangi aydı, haftanın hangi günüydü belirtmeme gerek kalmadan dosyamı elde etmiş oluyorum. Genel kısmımıza bakalım. Benim burada yaptığımı doğrudan oraya aktardı. Yani buradaki bilgi korundu. Ama düz metine baktığımızda 43 binli bir sayıyla karşılaşıyoruz. Şimdi bu kafanızı karıştırabilir. Bazen veri dönüşümlerinde sorun yaşanmasına neden oluyor. Sebebi şu. Hesap tablosu uygulamaları tarihleri aslında bir sayı olarak depoluyor ve bir sayısı 1900 yılının 1 Ocak gününde denk geliyor. Yani bu şu demek, 27 Nisan 2019 Cumartesi günü 1900 yılından 43.582 gün sonraki bir gün. Böyle bir hesaplama yöntemi var. Bu sayede biz toplama çıkarma işlemlerini yapabiliyoruz. Mesela iki tarih arasındaki farkı mı hesaplayacağım ben? Aslında iki sayı arasındaki farkı hesaplıyor ve şu kadar gün fark etti diye bana döndürebiliyor. Ben burayı düz metin olarak depolasaydım gördüğüm esnekliklerin hiçbirine ulaşamayacaktım. Benzer şekilde saat biçimimiz var.
Saatte de işte saat, dakika, saniye şeklinde bilgi girişi yapıyoruz. Düz metin olarak baktığımızda buna küsuratlı bir sayı var. Tam sayı değil de 0 nokta bilmem ne gibi bir şey gözüküyor. Burada bir değeri 24 saati temsil ediyor tablolarda. Yani küsurat olarak ben tutup buraya 05 yazsaydım saat 12'ye denk gelecekti. Hatta sizinle konuşurken onu da yapalım. Geleyim ben buraya. Şu saati 12.00 yapayım sizinle birlikte. Ve buradaki değerin 05'e dönüştüğünü görebiliyoruz. Yani aslında her şey sayılarla ifade ediliyor. Günleri tam sayı, süreleri de ondalıklı sayı olarak ifade ediyor. Tabi bilgisayar bunu bize göstermiyor. Kendi içinde hesaplamasını yapıyor. Tarih saat biçiminde de yine benzer bir durum söz konusu. Bu sefer bilgimiz hem tarih hem saat içeriği, ikisinin birden oluyor. Ama buradaki esneklik güzel olabiliyor. Yani saati, tarihi elinizde olan bir şeyi gelip biçim menüsünden bana sadece tarih yap diyebiliyorsunuz. Bu size aslında bir kayıp oluşturmuyor. İstediğiniz zaman tekrar tarih saatli orijinal biçime dönebiliyorsunuz. E-tabloların en güzel yanı da bu. Veriyi bozmadan verinin görünümünü değiştirebiliyorsun. Mesela az önce tarihe geçmiştim. Şimdi bir de saate geçelim. Bakın aynı veriyi saat olarak göstermiş oldum. Bu gibi değişiklikleri hızlı bir şekilde yapıp istediğiniz hale getirmeniz mümkün. Ben tekrar orijinaline döndüreyim. Yüzde biçimimiz var. Yüzde biçimi biraz değişik bir biçim. Çünkü biraz matematiğini bilmek gerekiyor. Ben burada ondalıklı sayılar yazdım. 0-1 arasındaki kesirli ifadeleri aslında yazdım buraya. Sebebi şu. %100 dediğimiz şey aslında matematikte birin karşılığı. Ben buraya 3 yazıp da yüzdeye tıkladığımda onu 300 olarak ifade ediyor. Böyle bir sıkıntı sizin de başınıza gelebilir. Önüne geçmek için yüzdeli ifadelerde yüze bölünmüş halini, küsuratlı halini kullanmakta fayda var. Geldim buradan. Bakın yüzde olarak biçimlendir diye bir seçeneğimiz var. Bunu kullanabilirim. Ya da biçim menüme gelip sayılar kısmından yüzde olarak yaptığımda da aynı şey oluyor. Tabi burada ne yaptı? Benim ifademin küsuratlarını hesapladı. Ondalıklı ifadeler de ekledi. Eğer bu ondalıklıyı azaltıp sadece tam sayı kısmını görmek istiyorsam da daha önce olduğu gibi ondalıklı azalt deme şansım var. Baktığımızda ama %66'ya denk gelen bir değerim var. 0.66 diye orijinal değeri aslında aynı yerde duruyor. Ben sadece görünümünü değiştirdim. Para birimleri yine kullanılabilecek bir özellik. Aslında hesaplamaya hiçbir şekilde etkisi olmayan bir ayar. Ama bu nerede işimize yarıyor? Eğer farklı dövizlerle çalışıyorsanız uygun kurları hesaplamak, bilmek için buraya para birimi eklemek de mümkün. Google nedendir bilmiyorum. Yıllardır YTL olarak para birimini ekliyor burada. Tıklarsam işte 144 YTL gibi bir biçimde ifade edecek. Biz bu yanlış olduğu için gelin biçim menümüzden değiştirelim. Finansal olarak buradaki seçenekler işimize yaramıyor. Geldim diğer biçimlerden para birimlerini seçtim. Bakın burada YTL seçeneğine ek olarak pek çok ülkenin para birimi var. Tabii ki biz Türkiye'de olduğumuz için en başta Türk lirası var. Güncel Türk lirası sembolü dahil pek çok seçeneği bize sunmuş. Tıkladığımızda ise farklı gösterim biçimlerini görebiliyoruz. Türk lirasının uluslararası karşılığı TRY olduğu için burada onu da sunmuş. İstersek o yola da gidebiliriz. Bakın burada virgülden sonralı bir ifade var. İstersem onu yok etmek için virgülden sonrası olmayan biçimi de seçmem mümkün. Benim burada küsuratlı bir şeyim yok. Geldim buradan seçtim. Uygula dediğimde hepsi TL biçiminde sembolüyle birlikte gösterir hale geldi. Baktığımızda burada da aynı gösterim mevcut ama düz metin hali yine 168 olarak değerimin kaldı. Son olarak telefon numaraları ile ilgili bir şey var. E-tablolarda telefon numaraları için bir şablon yok. Ama ben burada özel bir şablon oluşturup nasıl siz de kendi şablonlarınızı hazırlayabilirsiniz onu göstermek istiyorum. Geldim yine veri biçimimi seçtim. Menümden geldim. Diğer biçimler altından özel sayı biçimi diyeceğim. Burada sayılarda olduğumuz gibi bir şey yapacağız ama biraz işi değiştireceğiz. Normalde örneklerimize bakacak olursak her bir sayı için 0 yazıldığını görüyoruz. Mesela ben burada telefon numarasını 0539 gibi bir şekilde yazılmasını istiyorsam buraya da her bir sayı için bir 0 yazmam gerekecek. Mesela geldim buraya 0 yazdım.
Peşinden parantez gibi istediğim şeyleri ekleyebiliyorum. Mesela alan kodunu parantez içine göstermek istiyorsam 3 basamaklı alan kodu için 3 tane 0 koydum. Parantezimi kapattım. Ardından 7 basamaklı telefon numaramızı yazacağız. Onun için de çeşitli boşlukları istediğim şekilde bırakarak yazdıktan sonra uygula demem yeterli olacak. Bakın burada ben sadece sıfırsız şekilde numaraları girmiştim. Hepsini paranteziyle, gerekli boşluğuyla buraya aktardı. İstesem parantezde olduğu gibi tire gibi farklı karakterleri de araya katıştırmam mümkündü. Böylece içindeki bilgiyi değiştirmeden okunabilir hale getirdim. Baktığımızda da genel kısmında ve düz metinde orijinal halini ve benim düzenlediğim halini yan yana görebiliyoruz. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım e-tabloların bu gelişmiş özelliğini size aktarabilmek adına faydalı bir video olmuştur. Siz de videolarımı faydalı buluyorsanız lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Her zaman sorularınızı bekliyorum. Yorumlarda onları bana iletmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.